8'de sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Ayşe Pelin Yiğider. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun, nasılsınız? Bizler deyiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hocam kimler rinoplasti olabilir? Burun görüntüsüyle ilgili problemi olan, şikayeti olan, bununla ilgili farklı beklentiler olan hastalarımız rinoplasti ameliyatı olabilirler. Bir yaş sınırı var mı? Yani şu yaş aralığında idealdir veya şuradan altında veya üstünde yapmayız gibi bir durum Kişinin söz konusu. kendiyle ilgili beklentilerin net olmasını ve bu anlamda matür olmasını bekliyoruz her şeyden önce. Yani belli bir yasal kısıtımız yok ama 18 yaş üstünü tercih ediyoruz. Son zamanlarda, son birkaç yılda özellikle 16 yaşından itibaren özellikle bayan hastalarda bu cerrahi uyguluyoruz. Tabii anne baba onayıyla beraber. Evet. Hocam rinoplastide mevsimi var mı bu operasyonun? Yazı, kışı ya da olması gereken belli bir tarih var mı? Hastalar neye göre yönelmeli size? Yani rinoplasti cerrahisinden sonra hastaların çok ciddi bir güneş koruması gerekiyor. Dokunun beslenmesinin bozulmaması için enfeksiyonlardan korumak gerekiyor. Bu anlamda yaz ayları bir tık daha riskli olabilir ama onunla ilgili önerilerimiz oluyor. Yüksek koruma faktörlü güneş koruyucuları kullanmaları, siperlik kullanmaları gibi. Bir de rinoplasti cerrahisinden sonra biz özellikle burun sırtına ağırlık yapabilecek gözlük gibi şeylerin kullanılmasını istemiyoruz. O yüzden yaz aylarında bu biraz hastaları zorlayabiliyor. Ama iyi bir güneş koruyucu ve siperlik kullanımıyla, şapka kullanımıyla o sorunu da bypass edebiliyoruz. Hocam şimdi bu rinoplasti artık neredeyse estetik amaçlı yapılan cerrahiyle özdeşleşti. Yani birisi rinoplasti oldum deyince demek ki işte burnunu düzeltmişsin gibi bir aslında şey var. Gerçekten öyle mi? Yani sadece estetik amaçlı mı yapılır bu ameliyatlar? Aslında değil. Yani rinoplastinin tamam Türkçe kelime karşılığı burun dışı cerrahisi estetiği olarak çevrilebilir ama burunla ilgili nefes alma problemi olan bir hastanın eğer görsel olarak da bir memnuniyetsizliği varsa iki işlemi aynı anda yapabiliyoruz ve bu da rinoplasti diye geçiyor. Aslında burada hastanın yola çıkışındaki temel motivasyon görsel bir değişiklik değil, nefes alma ile ilgili problemini düzeltmek oluyor. Ama eş zamanlı olarak ben bu zahmete giriyorsam görüntüyle ilgili de ne yapabiliriz diye sorular sorabiliyor. Biz de onun beklentilerine uygun bir şekilde burnunun gelebileceği iyi bir noktayı ona özetlemeye çalışıyoruz ve iki ameliyatı aynı anda yapmaya çalışıyoruz. Yani estetik herhangi bir iş yapmadan sadece hava yollarını açmak da aslında bir rinoplasti. Doğru. Septoplasti diye geçiyor bizim jargonumuzda ama evet yani burunla ilgili nefes alma problemi olan bir hastanın dış görüntüsüne hiç dokunmadan tamamen hava yollarını açabiliriz. Bununla ilgili farklı uygulamalarımız var hem endoskopik yöntemlerle, kapalı tekniklerle hem de açık yöntemlerle. Ama rinoplasti özelinde hastanın dış görüntüsüyle ilgili bir farklı beklentisi oluyor. Onu da tatmin etmeye yönelik hareketlerde bulunuyoruz. Hocam rinoplasti ameliyatında açık ya da kapalı ameliyatın tekniğini neye göre karar veriyorsunuz? Her şeyden önce hastaya hangisi uygun diye cerrahın bir eğilimi oluyor, bir tercihi oluyor. Burada primer belirleyicinin cerrahın tecrübesi ve tercihi olduğunu düşünüyorum. Ama bazı lokal dokunuşlar, örneğin hani tam bir rinoplasti değil ama işte hocam ucuyla ilgili şöyle bir beklentim var ya da şurada bir törpü gibi bir beklentim var. Bunları kapalı yöntemlerle çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Ama onun haricinde hani açık ya da kapalı yapacağım diye bir saplantı olmamalı. Bu biraz cerrahın tecrübesiyle, birikimiyle alakalı bir şey. Hangisinin süresi daha uzun operasyon sırasında ya da hasta hangisine daha konforlu? Şöyle, bir kere ciltte bir kesi olmadığı için kapalı tekniklerde daha konforlu olduğunu düşünüyorum. Fakat orada da ekartasyonla ilgili bazı sıkıntılar oluyor. Çünkü çok ciddi bir cilt eleve etmeniz, kaldırmanız gerekiyor. Sonrasında o cildin oturması için birazcık daha uzun zaman ihtiyaç oluyor diye düşünüyorum. Ayrıca bu ameliyatlardan sonra hastaları en çok zorlayan şeyler göz çevresi ve yüzdeki bazı ufak morluklar olabiliyordu eski dönemde özellikle. Şimdi piyozoelektrik cerrahi ile birazcık onun önlemini aldık ama açık teknikte bunların direne olacağı, akacağı küçük boşluklar oluşabildiği için morluğun daha az olduğunu gördüm açıkçası. Ama cilt kesisinin olmayışı kapalı tekniğin iyileşmesini birazcık daha ön plana çıkarıyor. O zaman zaten çoğunluk görsel için yaptırıyor. Kapalı tercih etmek daha sağlıklı gibi duruyor Evet, hasta ama, tarafından. Evet, ama Ödem hani, zaten geçici. Burada belirleyici faktör cerrahın eğilimi ve tecrübesi gerçekten. Hani eğer cerrahınız açık teknikle harikalar yaratıyorsa onu kapalı tekniğe push etmek çok doğru değil bence. O zaman doktor seçimini çok iyi yapması gerekiyor hastalarımızın. Hem doktor seçimini hem de başından sonuna kadar doktorla olan o iç bağlantı şeyi yani hani emin olması gerekiyor doktorla olan ilişkisinden. Evet. Orada en ufak bir soru işareti bile varsa Kalmaması lazım. o kararı almaması gerekiyor bence. Kesinlikle.
Şimdi ameliyat sonrası bu alçı, bandaj veya tamponlar oluyor. Bunların da isterseniz hani süreci, post-op süreçle ilgili bir kısa bilgi verin bize. Tabii. Şimdi bütün ameliyatlardan sonra o cildi kaldırdığımız için yerine oturması adına belli bir süre dışarıdan bir splint baskı uyguluyoruz. Dış splint diyoruz buna. Bunun bir hafta 10 gün kalmasını istiyoruz. İçeride bazen hiç tampon kullanmayabiliyoruz eğer dikişlerle işi halledebiliyorsak, ama genellikle eski tip tamponlar olmasa bile şu son dönemde silikon splint denilen, hani burunda tampon varken de nefes alabildiren bazı materyaller kullanıyoruz. Bunların da 5 ila 7 gün sonra dışarı çıkartılmasını gerçekleştiriyoruz. Normalde dış splintleri 10. gün aldıktan sonra eğer cilt oturmuşsa ekstra bir müdahaleye gerek kalmıyor, ama bazen özellikle yurt dışına göndereceğimiz hastalarda böyle çok hızlı davranmamız gerektiğinde dışarı küçük bandajlar yerleştirerek, flasterler yerleştirerek onlarla hastaları taburcu edebiliyoruz. Hocam, şehir dışı, yurt dışı gelen hastalarınız 8 ila 10 gün yeterli mi bu operasyon süreci için? Hem operasyonu olup, tetkiklerini yaptırıp, hem operasyonu olup, hem de arkasından kontrolünü yapıp memleketine ya da yurt dışına geri dönmesi için o süre yeterli mi? Bu noktada hastalarıyla iletişimimiz çok önemli oluyor bizim için. Yani 5 günde taburcu edip gönderdiğimiz hastalarımız da var. Orada temasa geçebileceğimiz bir sağlık personeli olması önemli. Online temasta kalabilmemiz önemli. Bir de hastanın sosyokültürel düzeyi çok belirleyici oluyor gerçekten. Hani öz bakımı çok iyi olan bir hastayla 5. günden sonra onu hemşireniz gibi düşünüp gönderebiliyorsunuz. O yüzden hani aslında bize bir hafta ayırmaları yeterli oluyor Türkiye'de. Peki gönderdikten sonra, yani operasyondan sonra nelere dikkat etmeleri gerekiyor hastaların rinoplastiden sonra? Öncelikle onlara bazı burun içi bakımları ile ilgili solüsyonlar ve merhemler öneriyoruz. Bunların bakımını yapmak, o bölgedeki kabuklanmaları temizlemek çok önemli. Çünkü var olan kabuklar zamanla enfeksiyon gelişimine sebep olabiliyor ve o gözden kaçabiliyor. Nefes alma açısından da hastaya ciddi konfor sağlıyor bu durum. Erken dönemde biraz soğuk uygulama öneriyoruz. Bunun da uygulanırken burun sırtına bası yapmayacak şekilde uygulanması lazım. Özellikle ilk haftalarda gece yatarken sırt üstü yatılmasını, baş yukarıda, hani en az 2 yastık veya 45 derece diye ifade ederiz. Baş yukarıda ve düz yatılmasını isteriz. Yan yatma durumunda böyle fark etmeden yüze yumuşak basılar uygulanabiliyor ve bu da hani orta hattan kaymalara sebep olabiliyor. Tabii ki darbelerden, travmalardan uzak kalmalarını istiyoruz. Bu özellikle ilk 6 aylık dönemde doku oturana kadar. Böyle önerilerde bulunuyoruz. Peki ağrılı, sancılı bir süreç mi? Operasyon ertesi tabii ki ağrı hisseder kişi, ama hani bir hafta, 15 güne normalleşme başlıyor herhalde, değil mi? Çok sancılı değildir herhalde. Bununla ilgili ağrı çalışmaları var aslında. Evet. Hani hafif, orta ve şiddetli ağrı diye kıyasladığınızda burası mild to moderate, yani orta hafif ağrı diye bahsedilir, ama tabii ki ilk 2-3 gün hastanın yaşadığı şey ağrıdan ziyade yüzün ortasında bir dolgunluk ve nefes alma problemi oluyor. Onu rahatlatmak adına ödemi kırmak, birazcık soğuk uygulamak çok önemli. Ufak tefek de doktorun dokunuşları oluyor, işte böyle ödem çözmeye yönelik. O kısmı güzel, konforlu atlatıyoruz. Çok güzel. Bir kişi rinoplasti ameliyatı olduğu zaman eğer bu durumdan herhangi bir sebepten dolayı memnun değilse, bunun ikincisine olabilir mi? Yani revizyonu yapılabilen, daha doğrusu rahat yapılabilen bir iş midir? Şöyle, yani hiçbir cerrahinin revizyonu primeri kadar rahat ve konforlu olmuyor. Çünkü doku bir kere ellenmiş oluyor, beslenmesi bozuluyor. Kamuflaj veya rekonstrüksiyon için kullanacağınız materyallerin beslenme kalitesi çok değişiyor. Ama şu bir gerçek. Eğer hani son dönemlerde de trend olan şey, hepimizin de uygulamaya çalıştığı şey, hani preservation denilen doku koruyucu cerrahi uyguluyorsanız, yani karşınızdaki dokuya saygılı davranıyorsanız, sonrasındaki revizyonlar hastayı da hekimi de çok yormuyor. Tabii ki hani baştan hastanın beklentisini doğru tayin etmek, ona göre adımlar atmak ve cerrahi ona göre sonlandırmaya çalışmak en önemlisi. Çünkü sonradan revizyonlar ilk hareketler kadar yüz güldürücü olmayabiliyor. Ama soru eğer revizyon mümkün müdürse, evet, her şeyin revizyonu mümkündür. Hatta bazen cerrahi revizyon değil, hafif dolgularla, hafif kamuflaj uygulamalarıyla bile revizyonlar yapabiliyoruz. Yani bu durumda aslında ilk ameliyatı olacağı zaman kişinin bu noktada iyi karar vermesi, sanırım doktor ve hasta arasındaki beklentilerin uyuşması çok önemli ki kesinlikle çok ilk haklısınız. ameliyatın değeri çok daha fazla diye anlıyorum. Aynen öyle. Yani revizyon cerrahiye kaldırmayacak şekilde mümkün olduğunca, tabii ki hani burada bir değişiklik var ve hastanın gözünün bile buna alışması aylar sürebiliyor. Yeni bir yüz, yeni bir kimlik gibi oluyor. Burun çok belirleyici bir şey insan yüzünde.
onların da alışması zaman tanımak lazım. Süreci psikolojik anlamda da biraz beraber yönetmek ve yürütmek gerekiyor. O yüzden diyorum duygusal olgunluk hani sadece yaş anlamında değil, kendinde nereye gidebileceğini bilen, beklentileri rasyonel olan hastalara bu cerrahi yapılmalı. Ve hekiminizle eğer böyle bir uyum anlamında en ufak bir soru işaretiniz varsa orada görüşmeyi sonlandırıp bir başka istasyona doğru yol almak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burun kimyayı değiştiriyor. Yüzün komple anatomisini değiştirdiği için burada bence de hastayla doktor ilişkisi yani karşılıklı olarak inanç çok çok önemli, değerli. Görsel olarak da Çok değiştiriyor. konuşmayı kullanma tarzınız, vurguyu verme yeriniz, sesi üretiminiz bile çok etkileniyor. Evet. O yüzden çok belirleyici bir cerrahi. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben Sağ teşekkür olun. ederim, İyi sağ ki olun. geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ Evet, olun. 8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Ayşe Pelin Yiğider'di. Kendisiyle rinoplastiden, açık ameliyattan, kapalı ameliyattan ve iyileşme süreçlerinden, bakım süreçlerinden bahsettik. Teşekkür ediyoruz. Evet, 8'e Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.